Merhaba değerli dostlar. Belki de tarihin en kapalı, en erkeksi ve belki de en çok yanlış anlaşılan inanç sistemlerinden birinin yeraltı dünyasına iniyoruz. Başlığımız Mitras kültü. Roma İmparatorluğu'nun en ücra sınırlarından kalbi sayılan Roma sokaklarına kadar yayılan ancak ibadetlerini sadece penceresiz, karanlık ve gizemli mağaralarda gerçekleştiren gizemli bir yapılanmanın kültünden bahsedeceğim. Yüzyıllar boyunca sırrını korumayı başaran bir kült. 5 bölümden oluşan bu mini podcast serisinde bir klasik filolog gözüyle ve tabii ki akademik ciddiyetten ödün vermeden ama olabildiğince anlaşılır bir şekilde Mitras kültünün izini sürmeye çalışacağım. Bu yolculuğumuz boyunca birinci bölümde kültün merkezinde yer alan Tanrı'nın Pers topraklarından Roma lejyonlarının kalbine nasıl taşındığını ve modern akademideki köken tartışmalarını ele alacağım. İkinci bölümde kayadan doğan Tanrı'nın o meşhur boğa öldürme sahnesindeki kozmik şifrelerinden bahsedeceğim. Üçüncü bölümde tapınak mimarisinin nasıl bir gökyüzü haritasına dönüştüğünü ele alacağım. Dördüncü bölümde müritlerin tırmandığı 7 basamaklı inisiyasyon merdivenini ve kutsal sofrayı, son bölümde ise bu görkemli Sol Invictus yani yenilmez güneş kültünün neden Hristiyanlık karşısında yenildiğini ve geriye neleri miras bıraktığını ele alacağım. Evet, Roma'nın karanlık dehlizlerine yenilmez güneşin yani Sol Invictus'un sırlarına doğru yolculuğumuz başlasın. Roma İmparatorluğu'nun en karanlık ve en merak uyandırıcı köşelerine yeraltı mağaralarının Latincesiyle Mitraya'nın sessizliğine sızacağız. Karşımızda Roma'nın yabancısı olan ama bir o kadar da Romalılar tarafından benimsenerek kendi yeraltı kültlerine dahil edilen bir tanrı var. Adı Mitras. Klasik filoloji ve antik tarih perspektifinden baktığımızda Mitras sadece bir inanç objesi değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki kültürel gerilimin ve sentezin en somut örneği. Bu bölümde Pers topraklarından süzülerek Roma lejyonlarının kalbine yerleşen bu tanrının kökensel yolculuğunu ve akademik dünyayı 10 yıllardır meşgul eden süreklilik tartışmasını ele alacağız. Mitras'ın izini sürmeye başladığımızda karşımıza çıkan ilk durak kadim Pers topraklarıdır. Hint-İran panteonunda Mitra yani Sanskritçe'de Mitra, tek tek harfleri söylersek M, I, T, R ve A, Avesta dilinde yine aynı şekilde ama T'den sonra bir H var. Eski Yunanca'da bu iki harfe yani T ve H'ye Theta denir. Mitra şeklinde yine çok da öbüründen farklı olmayacak bir biçimde okunabilir. İşte bu isim yani Mitra, sözleşmelerin, dostluğun ve ışığın koruyucusu olarak bilinen Tanrı'nın adıydı. İran veya Pers dünyasının kutsal metni Avesta'daki Yaş 10 ilahisi, onu 1000 tane kulağı olan, 10.000 tane gözü olan, uyumayan ve sürekli gözetleyen bir savaşçı tanrı olarak betimler. Ancak burada önemli bir ayrım yapmamız lazım. Perslerin Mitrası ile Romalıların Mitrası aynı adı taşısa da işlevsel ve ritüel olarak derin farklar barındırır. Akademik dünyada uzun bir süre boyunca Frans Cumon'un geleneksel anlatısı hakim olmuştur. Cumon, Roma mitrasçılığının
Pers dünyasındaki Zerdüştlük inancının doğrudan bir devamı veya Roma topraklarına taşınmış bir formu olduğunu savunuyordu. Ancak Roger Beck ve Andre Fier gibi modern araştırmacılar bu doğrudan aktarım teorisine şüpheyle yaklaşır. Roger Beck'e göre Roma Mitras kültü Pers unsurları kullanan ancak tamamen Greko-Romen yani Yunan-Roma kozmolojisi ve felsefi düşüncesiyle ama özellikle de Stoacılıkla harmanlanmış, Roma'nın imparatorluk bağlamında yeniden icat ettiği bir dindir. Bu noktada karşımıza çıkan pseudo-alterity yani sahte yabancılık kavramı, kültün kendisini Persli yani Pers kökenli olarak tanıtmasına rağmen aslında Roma toplumunun ihtiyaçlarına göre şekillenmiş hibrit bir yapı olduğunu gösterir. Tarihsel perspektiften baktığımızda Mitras bu konuda yalnız değildir. Antik dünya egzotik yani dışarıdan gelenin yerel değerlerle ambalajlandığı pek çok örnekle doludur. Belki de en çarpıcı örnek Mısır kökenli Isis'tir. Roma'da tapınım gören Isis, Nil kıyısındaki kadim tanrıçadan ziyade Helenistik bir estetikle donatılmış ve Roma'nın evrensel imparatorluk düzenine uyarlanmış kozmopolit bir figürdür. Keza Serapis de bizzat 1. Ptolemaios tarafından Yunan ve Mısır tebaasını ortak bir paydada buluşturmak için adeta laboratuvar ortamında yaratılmış, yapay ama son derece başarılı bir hibrit tanrıdır. Burada bir interpretatio Romana'dan bahsedebiliriz. Yani Romalı yorumundan. Romalıların yabancı tanrıları kendi panteonlarındaki karşılıklarıyla eşleştirme pratiği yani interpretatio Romana, Roma yorumu aslında bu tür hibritleşmelerin kurumsal adıdır. Ancak Mitras'ın farkı onun bir eşleşmeden ziyade Pers kimliğini bir marka olarak koruyup içini tamamen Roma kozmolojisiyle doldurmasıdır. Mitras'ın giydiği o şık kirik başlığı aslında bir nevi antik dönem marka yönetimi stratejisidir. Müritlere hem kadim bir doğu bilgeliği vaat eder hem de Roma'nın disiplin ve hiyerarşi anlayışını sunar. Zaten Romalılar için Frig kökeni ta Troya'ya kadar dayanan ve özellikle de Vergilius'un Aeneis destanında karşımıza çıkan doğululuğu ifade ediyordu. Doğululuk ama aynı zamanda Roma'nın kökensel geçmişi, tarihsel varoluşunun ve siyasal askeri egemenliğinin en eski kökenlerini yani Batı Anadolu'daki Troya geçmişini hatırlatan bir sembol. Frigler ve Frigya önemli. Yeniden Mitras'a dönersek, bu tanrı Roma'ya tam olarak ne zaman ve nasıl girdi? Tarihsel kaynaklar bize birkaç farklı rota sunuyor. Plutarkos'un o meşhur Pompeius'un yaşamı eserinde milattan sonra 67 civarında Kilikyalı korsanların Likya'daki Olimpos'ta Mitras'a garip ayinler düzenlediğini belirtir. Ancak kültün asıl kurumsallaşması ve Roma elitleri arasında tanınması için milattan sonra 1. yüzyılın ortalarını beklememiz gerekir. Kilit anlardan birisi milattan sonra 66 yılıdır. Armenya kralı Tiridates Roma'ya gelerek İmparator Nero'nun önünde diz çöker. Tiridates'in Nero'ya hitaben sana Tanrım Mitras'a tapındığım gibi tapınmaya geldim dediği rivayet edilir. Bu an Pers kraliyet ideolojisiyle Roma'nın imparatorluk otoritesinin Mitras figürü üzerinden ilk büyük temasıdır. Ancak bu dönemde bile Mitras bildiğimiz gizem dini formunda değildir.
Kültün Roma edebiyatındaki en erken ve kesin kanıtı milattan sonra 80 civarında şair Statius'un Teba eserinde karşımıza çıkar. Statius, Perslerin kayalık mağaralarında boğanın boynuzlarını büken bir tanrıdan bahseder. Bu referans, boğa öldürme sahnesinin ve mağara tapınaklarının o tarihlerde artık tanınmaya ve bilinmeye başladığını kanıtlar. Bu boğa öldürme sahnesi Mitras kültünün merkezinde yer alan çok ikonik bir olaydır. Bundan yeri gelince detaylıca bahsedeceğiz. Peki Mitras kültü veya dini neden özellikle de askerler arasında popüler oldu? Geleneksel görüş Mitras'ın bir asker tanrısı olduğunu savunsa da Andre Fier bu tanımın eksik olduğunu belirtir. Kültün hiyerarşik yapısı yani 7 rütbeden oluşan basamakları, sadakat yeminleri ve disiplin vurgusu Roma ordusunun yapısıyla mükemmel bir uyum sağlıyordu. Ancak arkeolojik buluntular kültün sadece askerler değil, azatlı köleler ve idari memurlar arasında da yaygın olduğunu gösteriyor. Kültün Tuna ve Ren sınırlarındaki yoğunluğu, bu bölgelerdeki hareketli nüfus yapısı ve lejyonların kültü bir yerden bir yere taşıma hızıyla açıklanabilir. Mitras, Roma'nın sınırlarını bekleyen adamların tanrısı haline gelmiştir. Bu geleneksel sivil dinden bir kopuş değil, ona eklemlenen, bireysel maneviyatı güçlendiren bir seçenek olarak karşımıza gelir. Konvansiyonel dinin yetersizliği karşısında Doğu kökenli bir inancın bizzat askerler aracılığıyla Roma'ya yerleştiğini veyahut yerleştirildiğini düşünün. Bu noktada Mitras'ın coğrafi dağılımındaki o çarpıcı yoğunluğu daha yakından incelememiz lazım. Kültün haritasını önümüze koyduğumuzda tapınakların Roma'nın sivil merkezlerinden ziyade bir yay gibi imparatorluğu çevreleyen Tuna ve Ren sınır hattında kümelendiğini görüyoruz. Bu tesadüfi bir yerleşim değil. Bizzat Roma'nın askeri yapısının lojistik gücüyle ilintili bir durum. Andre Fier'in vurguladığı üzere Roma lejyonları antik dünyanın en hareketli nüfus grubuydu. Bir birliğin Suriye sınırından alınıp kısa sürede Britanya'ya veya Germanya sınırına kaydırılması beraberinde sadece silahları veya ganimetleri değil, paylaşılan inançları da taşıyordu. Mitras bu hareketlilik sayesinde adeta lejyonerlerin ortak dili haline geldi. Sınır boyları doğası gereği hem bir izolasyon hem de sürekli bir tehdit bölgesidir. İmparatorluğun bittiği, barbarlığın başladığı o keskin çizgide bekleyen asker için Mitras sadece bir tanrı değil, aynı zamanda sınırın ötesindeki karanlığa karşı bir koruma kalkanı ve bir yoldaşlık bağıydı. Müslüman askerlerin boynundaki cevşeni düşünün veya yanlarındaki küçük bir Kur'an-ı Kerim'i. O asker için bu kutsal temsiller neyi ifade eder? Hem yaşarken hem de ölürken başka hiçbir kimsenin veya şeyin veremeyeceği uhrevi bir huzuru temsil eder. Hayatta kalsan da ölsen de Allah seninle birliktedir mesajını sembollere dokunarak, onları görerek hissederler. Romalı askerlerin, lejyonerlerin ortak dili haline gelen Mitras kültünü de bu şekilde değerlendirmek lazım. Aynı cümleyi bir kere daha kurmak istiyorum. Sınırın ötesindeki karanlığa karşı bir koruma kalkanı ve bir yoldaşlık bağı. Burada önemli olan nokta Mitrasçılığın Roma'nın resmi devlet dinine yani konvansiyonel dine bir alternatif veya bir başkaldırı olarak doğmamış olmasıdır. James Alvar'ın seçim dinleri olarak tanımladığı bu süreçte
Bir asker gündüzleri baş tanrı Jüpiter veya savaş tanrısı Mars adına düzenlenen kamusal törenlere katılarak Roma vatandaşı olmanın görevlerini yerine getiriyor, akşamları ise yer altındaki gizem dinlerinin temsil ve ayinsel mekanı olan Mitraium'a inerek kendi bireysel maneviyatını besleyebiliyordu. Geleneksel Roma dini zaten do ut des olarak ifade edilen vermen için veriyorum anlayışını içeriyordu. Tanrısal düzene veya tanrılara verdiğin ölçüde o düzen ve tanrılar da sana huzur ve refah verir. Bununla birlikte Roma'nın konvansiyonel dini temelde devletin selametini yani salus publica'yı veya salus republica'yı hedeflerken kamusallık bireyi, kamusal çıkarı veyahut ortak hukuku öncelerken Mitras kültü bireyin kendi kurtuluşuna ve ruhsal mertebesine odaklanan daha mahrem bir alan açıyordu. Bu durum kültün neden devlet tarafından bir tehdit olarak görülmediğini de açıklar. Mitras, müridini Roma'dan koparmıyor. Aksine ona Roma hiyerarşisi içinde daha derin ve manevi bir anlam kazandırıyordu. Dolayısıyla Mitras, Roma'nın sınırlarını bekleyen adamların hem kılıcı hem de tesellisi olmuştur diyebiliriz. Tam benzetme doğru olur mu bilmem. Ama dijital oyunlara expansion pack yani ek paketi olarak veya genişleme paketi olarak bir takım yamalar eklenir. Bu yamalar oyunun kendisi yerine geçmez. Aksine oyunun daha fazla oynanması için eksiği gediği kapatan ve oyuna belki yeni haritalarda yeni heyecanlar katan, son kertede oyunun bir parçası olan bir paket olarak oyuncuyu oyunun içinde tutmaya devam eder. Dışarıdan gelen Mitras kültü de Roma'nın konvansiyonel dini içinde benzer bir rol üstlenmiştir diyebiliriz. Bu bölümde Mitras'ın Pers kökeninden Roma mağaralarına uzanan karmaşık yolculuğuna değindik. Gördük ki karşımızdaki tanrı ne tamamen Pers kökenli ne de tamamen Romalı. Son kertede o imparatorluğun ihtiyaç duyduğu mistik ötekinin Roma kalıplarına dökülmüş halidir. Bir sonraki bölümde Statius'un da bahsettiği o meşhur sahneye odaklanacağız. Mitras'ın bir kayadan mucizevi doğuşu ve tüm kozmosu sarsan boğa öldürme eylemi. Kozmik doğum ve kutsal cinayet başlığı altında özellikle de Vermassere'nin ikonografik analizleri ve Beck'in astrolojik yorumlarıyla bu kanlı ama bir o kadar da yaşam dolu ritüelin şifrelerini çözmeye demiyorum ama anlamaya çalışacağız diyebilirim.